Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere canlı ve fresh bir cilt makyajına eşlik eden bir kat kriz göz makyajı göstermek istiyorum. Çoğunuzun bildiği gibi kat kriz biraz zor bir teknik ve ben yapılışını pek çok videoda izlemiş olmama rağmen kendim kat kriz makyajı yapmayı ilk defa bu videoda denedim. Ortaya görmüş olduğunuz beni memnun eden bir sonuç çıktı. Umarım siz de beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Makyajıma cildimi Urban Decay Vitamin B6 Primer spreyimle hazırlayarak başlıyorum. Cildimi biraz daha nemlendirmek için Benefit'in Total Moisture kremini gördüğünüz gibi yüzümün tamamına uyguluyorum. Asıl priming işlemi için benim favori ürünlerimden biri olan hem primer hem nemlendirici özellikli Smashbox Primerizer'ı tercih ediyorum. Bu ürün ciltte gerçekten yoğun bir nem ve tazelik hissi oluşturuyor. Cilde ekstra parlaklık vermek için Becca'nın Shimmering Skin Perfector'ın opal tonunu alıyorum ve Beauty Blender'ımla yüzümün normalde aydınlatıcı kullandığım tepe noktalarına, yani elmacık kemiklerime, burnuma, alnıma ve dudak üstü bölgeme uyguluyorum. Fondöten işlemi için bu makyajımda NARS Natural Radiant Longwear Fondöten Mont Blanc tonunu tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi fondöteninden azar azar parmağımla alıp yüzüme yayıyorum. Böylece ürün ısınmış oluyor ve blending yaparken cilde daha kolay geçmesini sağlıyor. Ardından Beauty Blender'ımı Mac & Fix Plus Spray ile ıslatıp fondötenimi yüzümün tamamına yediriyorum. Göz altımdaki koyulukları saklamak için Becca Under Eyes Brightening korektörünü kullanıyorum. Bu biraz yoğun kıvamlı bir ürün, ancak az miktarda ve parmağınızla ısıtarak kullanırsanız cilde gerçekten kolay yayılıyor. Ve bu ürün göz altı ve gözün iç kısmındaki koyulukları gizlemede gerçekten çok etkili. Kapatıcı olarak Catrice'in Liquid Camouflage kapatıcısının 10 numaralı tonunu yine göz altı bölgeme, burnumun, alnım ve çenemin üzerine uyguluyorum. Ve Beauty Blender'ımla yüzümün kalanına doğru yayıyorum. Göz altı bölgemdeki kapatıcıyı sabitlemek için Laura Mercier Translucent pudra kullanıyorum. Yine her zamanki gibi sabitleme işleminden önce çizgilenme ve ürün fazlası kalmadığında emin olmak için Beauty Blender'ımla bir kez daha geçiyorum. Yüzümün geri kalanında da yine aynı pudrayı ve büyük fırçamı kullanıyorum. Alnımı sabitlemeden önce de Beauty Blender'ımla ufak vuruşlar yaparak likit ürünlerin alın çizgilerimde toplamadığına emin oluyorum. Ardından pudramı uyguluyorum. Eğer bu işlemi yapmadan alın çizgilerinizi sabitlerseniz geri dönüşü olmuyor ve cildiniz sanki kırışık çizgileriniz varmış gibi görünebiliyor.
Yüzümün rengini biraz ısıtmak için Becca Sunlight Bronzer'ın Capricorn tonunu elmacık kemiklerime, alnıma, burnumun ve çenemin kenarlarına ve boynuma uyguluyorum. Hemen ardından burnumu kontrollemek için Urban Decay Naked Skin Shape Shifter paletine geçiyorum. Benimki ürün light medium tonu. Küçük bir fırçayla paletin üzerindeki koyu tonu alıp burnumun üzerine iki çizgi oluşturuyorum ve kenarlarına doğru dağıtıyorum. Üzerinden bir kez de bir önceki pudrlama işleminde kullandığım fırçamla geçip görünümü yumuşatıyorum. Yüzümü kontrollemek için yine Urban Decay paletimdeki aynı koyu tonu elmacık kemiklerime uyguluyorum. Yüzümü aydınlatmak için Hourglass Ambient Metallic Strobe Lighting paletimi alıyorum ve küçük aydınlatma fırçamla ortadaki tonu elmacık kemiklerime, burnumun üzerine, dudak ve kaş üstü bölgeme sürüyorum. Ağırlık olarak Becca'nın Chrissy Teigen ile birlikte yarattığı paleti kullanıyorum. Gördüğünüz gibi ağırlık tonu bronzer tonu ile karıştırıp yanaklarıma uyguluyorum. Sonra kaşlarıma geçiyorum. İlk olarak her zamanki gibi kaşlarımı NYX'in Micro Brow kaleminin tarak tarafıyla tarayıp kalem tarafıyla boşlukları dolduruyorum. Sonra kaşlarımı sabitlemek için favorim ürünüm olan Maybelline Brow Drama maskarının blond tonunu kullanıyorum. Sırada göz makyajım var. Dediğim gibi bu videoda YouTube ve Instagram'daki videolardan tanıdığımız kat crease tekniği kullanacağım. İlk olarak Kirsten Leon'un Urban Decay paletimin üzerindeki kahverengi geçiş tonunu crease bölgeme uyguluyorum. Ardından bir koyu tondaki farla bir önceki tonun üzerinden geçip görünümü derinleştiriyorum. Görünüme biraz daha boyut eklemek için Anastasia Beverly Hills Soft Glam paletimin üzerindeki siyana tonunu küçük crease fırçamla gözün dış köşesine uyguluyorum.
Gördüğünüz gibi fırçamın üzerindeki far iyice azalınca hafifçe kriz bölgeme doğru da çekiyorum. Burada amaç geçişinin yumuşak olmasını sağlamak. Sonra tüm görünümün oturmasını sağlamak için kriz bölgemde kullandığım önceki fırçamla ve tekrar ince fırçamla birer kez daha üzerinden geçiyorum. Ardından özellikle kenarların görünümünü derinleştirmek için Anastasia paletimin üzerindeki Mulberry ve Cypress Amber tonlarını küçük kalem fırçamla alıyorum ve göz kapağım diş köşesine uyguluyorum. Sonra diğer fırçalarımla tekrar tüm bölgenin üzerinden geçiyorum. Kat kriz etkisini vermek için kapatıcımı küçük shader fırçamla gözümün iç köşesinden kenarlarına doğru göz kapağım boyunca bir çizgi çiziyorum. Real Techniques fırçam bu işlem için yeterince hassas olmadığından daha küçük Urban Decay fırçama geçip işlemine devam ediyorum. Burada dikkat etmeniz gereken köşedeki tonu kapatmadan durmak. Göz kapağım için Urban Decay Heavy Metals paletimin üzerindeki Angel Fire tonu küçük düz fırçamla alıp iç köşeye uyguluyorum. Farımın etkisini artırmak ve daha iyi yapışmasını sağlamak için MAC & Fix Plus spreyini sıkıyorum. Sonra sıradaki tonum olan Maiden'i yine üzerine Fix Plus sıktığım küçük düz fırçamla göz kapağımın üzerindeki oluşturduğum alana sürüyorum. Parlak ton ve göz kapağımın dışındaki koyu ton arasındaki geçişi üzerinde koyu far kalmış olan fırçamla yumuşatıyorum. Kaş kemiği ve gözümün iç köşesini aydınlatmak için yüzümde de kullandığım Hourglass aydınlatıcıyı kullanıyorum. Ardından temiz bir blending fırçası alıp tüm göz bölgemin üstünden geçip her şey iyice karıştığından emin oluyorum. Göz makyajımı sabitleme işlemiyle tamamlıyorum. Bunun için Make Up Forever Mist & Fix Spray kullanıyorum. Eyeliner olarak NYX'in Ink Liner'ının siyah tonunu kullanıyorum. Maskara tercihim her zamanki gibi Maybelline Lash Sensational. Sırada dudaklarım var. İlk olarak dudaklarımın kenarlarından Maybelline'in Gigi Hadid koleksiyonu dudak kalemiyle geçiyorum. Ardından The Balmain Matte Huge Liquid Rouge'unun Committed tonunu kullanıyorum. Böylece makyajımın ve videomun sonuna geldik. Dediğim gibi ilk kez kat kriz göz makyajı yaptım. Umarım beğenirsiniz. Videolarımı takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.